Ebu Muhammed Jolani ya da gerçek adıyla Ahmet Eşşara. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esad'ı deviren grupları yöneten HTŞ'nin lideri. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok arananlar listesinde. 20 yıldan fazladır savaş alanlarında. Eskiden gölgelerde saklanırken artık spot ışıklarının altında görünmekten çekinmiyor. Üstelik her seferinde yeni bir imajla. Peki 42 yaşındaki bu adam kim ve ne istiyor? Değişen tarzı sadece imaj çalışması değil, aynı zamanda dünya kamuoyuna bir mesaj. Ama asıl soru şu: bir takım elbise eski bir cihatçıyı ılımlı yerel bir lider yapmaya yeter mi? Bu onun bilinen en eski fotoğrafı. O zamanlar 20 yaşlarında. Şam'da büyüdüğünü ama ailesinin şu an İsrail işgali altında olan Golan Tepelerinden sürüldüğünü söylüyor. Takma adı Jolani de buradan geliyor. Babasının Arap milliyetçisi ve sosyalist bir kimliğe sahip olduğunu, kendisinin ise siyasetle din aracılığıyla tanıştığını söylüyor. Jolani 2003'te Amerika Birleşik Devletleri işgaline karşı savaşmak için Irak'a gitti. El-Kaide saflarına katıldı. 2005'te Musul'da ABD güçleri tarafından tutuklandı. Hapisteki zamanını Suriye üzerine çalışarak geçirdiğini söylüyor. Jolani Irak'tayken Arap Baharı başlamış, Tunus'ta başlayan isyan dalgasının Suriye'ye ulaşması uzun sürmemişti. Esad'a karşı barışçıl protestoların kısa sürede iç savaşa dönüşmesi, bölgedeki cihatçı grupların Suriye'ye akın etmesinin önünü açmıştı. Jolani de o dönem IŞİD lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'nin izniyle Suriye'ye döndü ve 2012'de Nusra Cephesi'ni kurdu. Başlarda yerel gruplarla ittifak kurabilmek için El-Kaide bağlantısını gizli tuttu. Ama bu onu Amerika'nın terör listesine girmekten kurtaramadı. Nusra Cephesi'nin lideri olarak ilk kez 2013'te dünya kamuoyuna seslendi. Ama Al Cezire'ye verdiği bu röportajda yüzünü gizlemişti. Aynı yıl IŞİD'le bağının kalmadığını ve Nusra Cephesi'nin resmen El-Kaide'ye bağlı olduğunu ilan etti. Nusra Cephesi Esad ve müttefiklerine karşı savaşıyordu ama muhaliflerle de arası pek iyi değildi. Nusracılar, sürgündeki muhalifler ve Özgür Suriye ordusu yapılanmasına karşıydılar. Siyasi çözümü ve müzakereyi reddediyorlardı. Hedefleri netti: Esad'ı devirmek, Şam'ı ele geçirmek ve Suriye'de bir şeriat devleti kurmak. İntihar saldırılarıyla gündeme gelen örgüt, sık sık Sünni olmayan topluluklara ve azınlıklara karşı savaş suçu işlemekle suçlandı. ...2015'te Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi savaşın dönüm noktalarından biriydi. İdlib ve çevresinde Rus bombardımanları altında giderek zayıflayan isyancı gruplar hayatta kalmanın yollarını arıyordu. Jolani 2016'da kameralar karşısına geçti. Nusra Cephesi'nin El-Kaide'den ayrıldığını duyurdu. Bu kendisini açıkça dünyaya gösterdiği ilk andı. Başında beyaz bir sarık, üzerinde askeri kamuflaj. Bağımsızlığını ilan ediyor, artık hiçbir dış güçle bağlantısı kalmadığını söylüyordu. Bu hamlesi yerel gruplarla ittifakını güçlendirdi. 2017'de İdlib'de Heyet Tahrir eş-Şam adında bir koalisyon kurdu. IŞİD ile El-Kaide militanları ve rakip gruplarla savaşarak İdlib'in kontrolünü tamamen ele geçirdi. Ve böylelikle HTŞ, kendi bölgesinde sağlık, eğitim ve altyapı gibi hizmetler sunan tek otorite oldu. 2021'de Jolani ilk kez bir batılı gazetecinin karşısına çıktı. Hem de takım elbiseyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden PBS kanalına değiştiğini anlatıyordu. Bu röportajda küresel cihattan uzaklaştığını, Esad'ı devirmek dışında bir amacının olmadığını ve Batı için de bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Daha önceleri gizli kalmayı tercih eden Jolani'nin kameralarla arası zamanla düzeldi. Mezuniyet törenlerinde, konferanslarda, çocuklarla etkinliklerde ve hatta azınlıklarla buluşmalarda görüntülendi. Sarığını ve askeri kamuflajını çıkarmış, deri ceket giymeye başlamıştı. Ancak kontrol altındaki bölgeler katı toplumsal kurallarla yönetiliyor. Kendisi ve örgütü geçtiğimiz yıllarda pek çok hak ihlaliyle suçlandı. Örneğin İdlib'de yaşanan bu protestoya bakalım.
HTŞ kontrolündeki bir hapishanede tutulan mahkumun işkenceyle öldürüldüğü iddia ediliyordu. Eylemciler Jolani karşıtı sloganlar atıyor. HTŞ bu tür protestolara sert müdahale etmesiyle biliniyor. Öte yandan radikal cihatçılar da HTŞ'nin çizgisinden pek memnun değiller. Onları fazla ılımlı olmakla ve batılı güçlerin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçluyorlar. Ve şimdi Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle sonuçlanan bu zafer, Jolani'nin hiç olmadığı kadar popülerleşmesini sağladı. Bu görüntülerde Jolani 9 yıl aradan sonra Halep Kalesi'nin önünde muhalifleri selamlıyor. Bu, Esad kaçtıktan sonra Şam'da secde ettiği anlar. Bu da Emevi Camii'nde yaptığı zafer konuşması. Ebu Muhammed Jolani, Suriye'deki hayatında yeni bir sayfa açmış görünüyor. Yıllardır savaş meydanlarında bilinen takma adını bıraktı. Resmi yazışmalarda artık gerçek ismi Ahmet el-Şara'yı kullanmaya başladı. CNN'e verdiği son röportajında da değiştiğini anlatırken örgütünü de dönüştürebileceğini söylüyordu. Peki dünya eski bir cihatçı militanı, devlet kurma iddiası olan meşru bir lider olarak kabul edebilecek mi? Ve Jolani, iç savaşın etkisiyle parçalara ayrılmış Suriye toplumunu yeniden bir araya getirebilecek mi? Bunları zaman gösterecek.